Herkese merhaba. Benim ismim Aleftina Ersoy. Nöroloji uzmanıyım ben. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Bugün Alzheimer hastalığı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Tıp dilinde demans, bunama anlamına geliyor. Bunamanın da en sık nedeni Alzheimer hastalığıdır. Alzheimer hastalığı ileri yaş hastalığıdır. 65 yaşından sonra Alzheimer sıklığı %5'tir ve her 5 yılda giderek artmaktadır. Yaklaşık 80-85 yıllarında, yaşlarında her iki hastadan biri Alzheimer hastalığına yakalanabilir. Alzheimer hastalığında unutkanlıkla ilgili, bizim bilişsel fonksiyonlarla ilgili bölgelerde bir küçülme söz konusu. Bu küçülme beyin hücrelerinde ve aralarında kötü maddelerin birikimi sonucuna ortaya çıkıyor. Beyindeki bu küçülme bazı klinik bulgularına ya da semptomlara sebep olabiliyor. Alzheimer'in en önemli bulgusu unutkanlıktır. Ama unutkanlığının da bir özelliği vardır. Özellikle yakın zamanda olan olaylar, mesela işte birilerin araması ya da yemek yemesi gibi ya da randevuların alıp unutması gibi bir unutkanlığı vardır. Ama eski olayları, evlilik, işte okuma, askerlik gibi hastalar genellikle unutmuyor. Alzheimer hastalığı her unutkanlık Alzheimer hastalığı değildir. Bazı unutkanlıkların özellikleri özellikle hastaneye başvurmasının sebebi olabilir. Örneğin eğer sizin günlük yaşam aktivitesini unutkanlığınız bozuyorsa doktora başvurmanız gerekiyor. Konuştukları ya da yazılanları tam anlayamıyorsanız gene nöroloji doktoruna başvurmanız gerekiyor. Daha önce yapılan, normal bir şekilde yapılan şeyleri, mesela alışverişini ya da iş yerinde kendi görevinizi artık yerine tam getiremiyorsanız ya da zorlanıyorsanız gene nöroloji doktoruna uğramak gerekiyor. Eğer tam karar veremiyorsanız ya da verdiğiniz karar gerçekleşmede bir güçlük çekiyorsanız gene Alzheimer açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Zaman ve yerleri karıştırmak, bu da Alzheimer'in bir semptomu olabilir. Eşyaları kaybetmek, sonra bulamamak ya da unutulanları tekrar hatırlamamak ve ipucundan yararlanmamak unutkanlıkta. Bu da Alzheimer hastalığının bir bulgusu olabilir. Sosyal aktivitelerden çekilmek, depresyona girmek, daha çok apatik, hiçbir şey istememe, keder duygularına kapılmak Alzheimer bulgusu olabilir. Alzheimer hastalığının bir takım risk faktörleri var. Tabii ki ilk sırada yaş yer almaktadır. Kişi ne kadar yaşlıysa Alzheimer olma riski o kadar yüksektir. İkinci sırada genetik. Eğer ailenizde Alzheimer hastası varsa o zaman sizin de Alzheimer olma riskiniz vardır. Ama %100 tabii ki Alzheimer olacağınız anlamına gelmez. Evet. Üçüncü sırada vasküler risk faktörleri. Mesela diyabet hastalığı, tansiyon hastalığı, kolesterol, yüksek kolesterol, kalp rahatsızlığı, felç geçirmesi, bunlar da Alzheimer için bir risk faktörleri oluşturmaktadır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, Alzheimer'siz günleri diliyorum size.